Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur. Böyle şortla falan giremiyorsunuz buraya. Dinden çıkmayız değil mi? Bismillah. Yanlış geldik herhalde. Resmen Malezya'da bahtsız bedeviye döndüm. Oha. Malezya bayrağından bahsedeyim. 1.300'e falan geliyor her şeyle dahil. Şu adamın elinden aldı kaçtı. Kuala Lumpur'a gelirseniz kesinlikle uğrayın buraya. Derim kızartıyor. 65 TL. Sadece kadınlar içinmiş. Hindiler mevlüt yapıyor herhalde. AVM'nin içi bu şekilde. Neyse bir bismillah dedik çıktık bakalım. Günaydın arkadaşlar. Bugün Malezya'da ikinci günümüz. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Ardından metroyla Batu Caves denilen bir yer var. Tapınak. Oraya gideceğiz. Kahvaltı yapacak bir yer arıyoruz ama kahvaltı kültürleri çok fazla yok. Ne yiyeceğimizi de tam bilmiyoruz. Bu arada burada saat şimdi 9. Türkiye'de saat gece 4. Arada 5 saatlik bir zaman dilimi var. Hava acayip derecede sıcak ve bunaltıcı, böyle bir nem var. Dokunmayın diyor. Mercato. Market Allah'ım. Fiyatları 10 ile çarparsanız ya da 10,5 TL ile şu anki güncel parayı bulursunuz. Koskoca ananas var mesela burada. Sarı karpuz. Bunun dilimi 65 TL. Onun mesela 90 TL. Yarım. Bunlardan alabiliriz. Bunlar 5,5 diyor. 60 TL. Ekmek 140 TL. Bunu alacağım da bakayım bir eti helal mi değil mi? Helal, right? Okay, thanks. Vallahi karnımızı güzel doyurduk. Mercato sağ olsun. Ben korkuyordum burada aç kalacağız diye. Çünkü dün akşam da çok bir şey yemedik. Giriyoruz, adam orada bir şeyler kızartıyor. Tam alalım diyoruz. Bir bakıyoruz yanına böyle pislik falan var. Sipariş verecektim. O sırada geldi. Masadan bir şey aldı. Geri götürdü. Arkada bir şeyler yaptı. Onu görünce siparişimi iptal ettim. Dün akşam aç kaldık. 7-Eleven'dan bir şeyler yedik ama öyle bizi kesmedi. Hayatımızı kurtaran AVM. Tam aç kalıyoruz dedik. Güzel bir yer bulduk. İçerisi gayet iyiydi. Metroda hemen yanında. Bakalım yarım saatte bir varmış galiba. Tren geldi bir tane de, bu mu gidiyor acaba? Buradan aldık. Okutuyorsun. Kapı açılıyor. Sonra giriyorsun böyle. Kişi başı 2,30 ringgit. Yani 24 TL falan ediyor gidiş. Yaklaşık 20 kilometre falan gideceğiz. Bu metro tren ağı gayet gelişmiş durumda. Hem de çok uyguna gidiyor. Ne kadara gidiyordu? 60 ringgite mi ne gidiyordu? Onu kullanmaktansa bu bence daha ekonomik oldu. Bu arada bu vagon sadece kadınlar içinmiş. Şurada yazıyor. Bir tane uygulama var. Bütün böyle nereye gideceğimizi, mesela bir rota seçiyorsun. Şuraya gitmek istiyorum diyorsun. Sana nasıl gideceğini, trenle, taksiyle, oraya herhangi bir ulaşım aracı varsa nasıl gideceğini her şeyi söylüyor. Dakikasını söylüyor, ücretini falan orada söylüyor. Bu bir reklam değil. Ben ekrana da koyayım. Gelirseniz bundan faydalanın. Güneydoğu Asya'da bu bayağı işinize yarar. Şunu okutup geçiyoruz tekrardan. O yüzden atmayın. Böyle şortla falan giremiyorsunuz buraya. Tapınak sonuçta. Turkish Craft yazıyor. Ne yapıyorlar bak. Güzel bir yer. Giriş ücretsiz bu arada. Maymunlar. Burada da var. Çok fazla maymun var. Bu maymunların şöyle bir şeyi var. Bunlar ısırdığı zaman bunun aşısı $1000 mıydı neydi? O civarda bir şeydi galiba. O yüzden ısırmaması için elimizden geleni yapıyoruz ya. Bir de uğraştırıyormuş ya. Aşısıymış, belgesi falan filan biraz yorduğu için mümkün olduğunca maymunlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Normalde buranın girişi ücretsiz ama şurada bilet alma yeri şey yapmışlar. Muhtemelen tezgah yapıyorlar. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Ayarlamışlar, arka taraftan bilet aldırıyorlar, içeri sokuyorlar. İçeride çok bir şey yok herhalde. Biz şu an diğer tarafa geçeceğiz. Orada büyük, tam orijinal yeri var. Arada hava acayip sıcak, güneş çarpıyor.
Burası Hindular için çok önemli bir yer. O yüzden çok fazla Hindistan'dan gelen insan var. Burada ibadetlerini yerine getiriyorlar. Burada da Hindistan sokak lezzetleri. İçeride bir olay dönüyor ama. Düğün mü acaba? Düğün mü, mevlüt mü? Hindular mevlüt yapıyor herhalde. Düğün gibi bir şey ya. Sünnetmiş. Düğünmüş. Ben de sünnet sandım. Kültürlerinde böyle giyiniyorlar arkadaşlar. Burada da içeride ikramları var. İkram yapıyorlar. Lan var ya, resmen Malezya'da bağımsız bedeviye döndüm. Geldim buraya. Restorasyon yapıyorlar şu an. Üstü kapalı, hiçbir şey görünmüyor. Biraz moralim bozuldu ya. Bugünü mü buldunuz restore edecek? Stok videolar var, onları koyarım. Oradan artık bakarsınız. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Biz de böyle idare edeceğiz. Şurada basamak var. 272 adımmış. Oraya çıkacağız. Yukarısında mağara var. Oraya görelim. Aşağısı acayip sıcak. Böyle güneş var ya, çok fena yakıyor. Burası Hinduların ünlü tapınaklarından bir tanesi. Neyse, bir bismillah dedik, çıktık bakalım. Yukarı doğru 272 basamakmış. Saydın mı lan? Bu kadar basamak olmasının sebeplerinden bir tanesi de şey galiba. Her bir basamağında böyle arınıyor muymuşsun, neymişsin, öyle bir şey, bir muhabbet var da. Bir de çok dik merdivenler. Hindular çıplak ayakla çıkıyor. Şu da heykel restorasyonuna girmiş. Şansımız artık. Böyle çıkacağız artık, yapacak bir şey. Geldi, adamın elinden aldı, kaçtı. Orada da yiyor. Şu an terleri görüyorsunuzdur muhtemelen. Burası biraz daha serin oldu. Yukarıdan şeyler damlıyor. Biriken yağmur suları mı diyeyim, yoksa nemden dolayı mı artık, neyse bayağı yağmur yağmış gibi olmuş. Girelim, biraz daha içeride ibadethaneleri var galiba, oraya geçeceğiz. Şurada güzel bir şey var bak. Buradan fotoğraf çekiyor. Burada da yine ibadet yapıyorlar. Şurada mağaranın en son yerindeyiz. Burada da ibadet yapıyorlar. Şöyle bir açıklık var yukarıda. Batu Caves de bu şekildeydi. Şimdiki rotamıza doğru gidelim. Petronas İkiz Kulelerine gideceğiz. Güzel bir yer, gelinebilir buraya. Kuala Lumpur'a gelirseniz kesinlikle uğrayın buraya. Zaten içeri giriş de ücretsiz. Yani Kuala Lumpur'un içerisinde olan bir yer zaten. Böyle zahmetsizce gelebileceğiniz bir yerlerden bir tanesi. Dayı bana da sürsün. Dinden çıkmayız değil mi? Bismillah. Thank you. Kendimi şey gibi hissediyorum böyle. Kutsanmış, günahlarımdan arınmış gibi. Bu şekilde diziyorlar markete yemekleri. Fiyatları var. 105 TL falan ediyor. İnsanlar sonra buraya geçiyor. Burada oturup yiyor. Mesela bu 140 TL falan şöyle. Papaya meyvesi açılış videosu. Yani tadı bir şeye benzemiyor. Çok da bir esprisi yok. That is that price. If I give you only that price, that car is be my car, right? So you only pay me 125K. You can get this car. Everything with insurance. Fiyata geliyor. 125, yani 1.200.000'e falan geliyor. Ama bu üst paketi herhalde. 1.300'e falan geliyor her şeyle dahil. Şöyle. Bak, araba bu. Şöyle göstereyim, araba bu. Kapı kolları bu şekilde. Direksiyon sağı da bunların modelleri de vardır ama
Gayet şeyleri falan kaliteli duruyor. İç döşemesi falan. Şuralar. Burası plastik, burası deri döşeme. Şurası da yumuşak plastik. Gayet kaliteli duruyor ya. Bunun fiyatı da 1 milyon civarında herhalde ya. Orada çok fazla çeşit var da şunun modeli de. Hayat Kurtaran AVM'mize geldik. Orada bir şeyler atıştırdık. Buradan Merdeka Meydanı var. Oraya geçeceğiz. O Hindistan sokak lezzetlerini derim kızartıyor. Ziyaret tarihleri 10 ila 12.30. Cuma günleri de cuma namazı kılınıyor galiba. Ondan dolayı kapalı. Böyle bir alan. Şimdi geldik Mescid Camek Camisi'ne. Halk arasında da Cuma Camii olarak biliniyormuş. Diğer adı da, şu an şuradan kopya çekiyorum, Sultan Abdülsamet Camii olarak da biliniyor. 1909 yılında yapılmış. O zamanlarda da İngiliz sömürüsü varmış. Buranın valisi tarafından yaptırılıyor. Buranın mimarisinde de İngiliz bir tane mimar kullanılmış. Arthur'lu bir şeydi, soy ismini hatırlamadım. Buraya Hintlileri getiriyorlar. Hintlileri burada çalıştırarak bu camiyi yapıyorlar. Mesela ben buraya halı malı serilip öyle namaz kılınıyor diye düşündüm ama şurada abi direkt böyle mermerin üzerine namaz kılıyor. Şaşırdım. Bu arada Malezya'nın nüfusu yaklaşık 35 milyon. Bu 35 milyon nüfusun içerisinde de %55'i Malay halkı, %25'i Çinli, %10'luk kesimi de Hintli vatandaşlarmış. Geri kalan %10'luk kesimi de diğer etnik kökenleri kapsıyor. Ama biz Malaylardan çok Hintlileri gördük nedense. Her tarafta Hintli var. Yani hizmet sektörünün çoğunda bunlar almış. Giriyorsun herhangi bir markete, oranın temizlikçisi olsun, kasiyeri olsun. Yani %80'i Hint kökenli çıkıyor. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur en yoğun, en kalabalık şehirlerinden bir tanesi ve en pahalı şehirlerinden bir tanesiymiş. Malezya bayrağından bahsedeyim. Bu Amerikan bayrağına çok benziyor. Üzerinde 13 mi 14 tane çizgi var. Bunlardaki her bir çizgi her bir eyaleti falan gösteriyor. Üzerindeki hilal İslami bir devlet olduğunu gösteriyor. Yıldız da öyle bir şeydi ya. Uçları yine bir şey gösteriyor da tam hatırlamıyorum. Burası Merdeka Meydanı. Malezya'nın Merdeka Meydanı olarak geçiyor. Merdeka'nın anlamı bağımsızlık. Malezya bağımsızlığını ilan ettiğinde 31 Ağustos tarihinde buraya ilk Malezya bayrağını buraya çekiyorlar. Merdeka Meydanı'ndan çıktık. Petronas İkiz Kulelerine gideceğiz. Kapanmadan yetişelim. İçerisinde alışveriş merkezi falan var. Şöyle sırayı da bozmuyorlar. Gençler teker teker sıralarını koyup çıkıyorlar. Helal olsun dayı oğlu. Bayağı kalabalıkmış. 3 kat indik herhalde aşağı. Oha ben buraya binmem. Harbi diyorum bak, ben buraya binmem. Ya he tamam he. Yoldan rüşvetini veriyoruz. Şuraya geçiyoruz. Şimdi ön yüzünü arıyorum. Ön yüzünü bulunca çekeceğim size. Tam bir meydana geldik böyle. Burası değilmiş galiba. Ben de ön tarafına gideyim de anlatayım dedim. Yanlış geldik herhalde. AVM'nin içerisinde karşıdan karşıya geçelim dedik. Hava karardı. O derece uzun, büyük. Petronas İkiz Kuleleri arkamda bulunuyor. 1998 ile 2004 yılları arasında yapılıyor. O yıllarda yapıldığında dünyanın en büyük kulesi olarak geçiyor. Şu an 421 metre yükseklikte.
Tabi ondan sonra diğer kuleler de yapılınca Google'dan baktım. Şu an 17. sırada. İçerisinde alışveriş merkezi, sanat atölyeleri falan var. Malezya'ya geldiğinizde kesinlikle uğramanız gereken yerlerden biri. Zaten nereye giderseniz gidin bunu görüyorsunuz. AVM'nin içerisi var ya, çok güzel, serin böyle. Dışarıdan geldik. Dışarısı acayip derecede sıcak. Bu girdiğimiz taraf güzellik merkezlerinin olduğu taraftı galiba. AVM'si gayet bayağı güzel görünüyor. AVM'nin içi bu şekilde. Acayip güzel. Gelirseniz içerisine girin. Dikkatimi çeken olay, AVM'nin girişinde herhangi bir arama yapmıyorlar. Böyle X-ray cihazından falan. Mağazaların girişinde de herhangi bir alan sistemi yok. Her mağaza kendine bir güvenlikçi tutmuş. Kapıda onlar bekliyor. Öyle duruyorlar orada. Herhangi bir sıkıntı yok. Kimseye karışmıyorlar. Gelen gidene bakıyorlar öyle. Değişik bir sistem. Mesela şu karşıda taksiciler var. Buraya müşteriler geliyor. Grev bekleyenler vardı burada da. Adamlar geliyor mesela, yolcusunu alıp gidiyor. Taksicilerin hiçbiri de kavga etmiyor mesela onlarla. Keşke Türkiye'de de otursa da bu sistem güzel olurdu. Bak şu abi de beklemiş. Geliyorlar şöyle. Bunların hepsi grev. Çok güzel bir sistem ya aslında. Biz de bekliyoruz. Plakası 29'lu bir şeydi. Hello. Herhangi bir şey yapmadık. Sadece girdik. Lokasyona girdik. Hemen geldi zaten. Çok uygun fiyata götürüyor. Videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. What's that name, Mr. Yakida. Like didgeridoo. In Western, didgeridoo. But in Aborigine, Yakida. Which national instrument? Australia. Australia. Ah. But also, Like also South Australia, Africa. yeah, Also Arab countries. where- Aborigine? Not Aborigine. Aborigine, yeah. Original. Slowly. Just